Mossas'ın şöyle bir gol sevinci var. Victor Mossas biliyor musun? Şöyle yapıyor. Ne demekse acaba? Burada olmadı. Ama şu an ısınıyorum değil mi? Daha iyi oldu. Başlayalım mı? Herkese merhaba. Ben Salih Yüzgenç. Genç TV'de kendimize has gündemimizle yepyeni bir programla karşınızdayız. İlk olarak ben üniversiteyle alakalı bir haber var. Bununla başlamak istiyorum. Öğrencilerin 2019 yılında %81'lik dilimi üniversiteye yerleşti. Peki bu hakikaten iyi mi kötü mü? Diplomalı hıyarcı geldi. Evet, diplomalı hıyarcı. Diplomalı hıyarcı. Çengelköy'ün hıyarı bunlar. Çok ciddi bir rakam. Çok ciddi bir rakamdan bahsediyoruz. %81'lik bir kitle sınava giren üniversiteli oldu. Yani üniversiteler ya da okumak acaba hakikaten nitelikli insan olma anlamında bize katkı sağlıyor mu? İşte Türkiye'de ve dünyada aslında sormamız gereken ilk soru bence bu olmalı. Her yerde üniversite var. Artık neredeyse ilçelerde bile üniversite var. Üniversitesi var. Ana. Güzel bir sürpriz oldu bu. Elektrik mi gitti? Çok merak ediyorum. Sokakta acaba nasıl bir karşılık buldu bu durum? Emin, senden rica ediyorum abi. Bir bakabilirsek çok güzel olur. Ben inşaat mühendisiydim. İş aradım. Baktım hani piyasalar durgun. Döner sektörünü seçtim. Bizim sanat işletmeciliği bitirdim Marmara Üniversitesi'nde. Çeşitli bankalar olsun, polislik olsun, memurlukları denedim. Fakat olmadı. En sonunda çaycı olmaya karar verdim. Evet, sokağı dinledik. Sokak gerçekten her konuda olduğu gibi bu konuda da ciddi bir ölçücü. Maalesef üniversitelerin ya da kalabalıkların, yoğunlukların sayısıyla övünüyoruz. Bu kadar insan üniversiteli oldu. Bu kadar üniversite açtık. Çok güzel. Allah razı olsun. Çok güzel hizmetler. Peki nitelik noktasında, kalite noktasında biz neredeyiz? İşte bunu sorguluyoruz. Peki bu kadar adam üniversiteden mezun oldu. Şimdi ne yapacaklar? Falcao'yu karşılamaya gidecekler. Pardon, affedersiniz. Şöyle, yani güldüğüme bakmayın, gerçekten aslında 25.000 tane adam, bu kadar insan bir yere nasıl gelebildi? Bir amaç için, bir dava için belki bunları bir yere çağırsak gelmeyeceklerdi. Şurada bile ben şimdi mesela bir eşya taşıyacağım desem, bir koli taşıyacağım desem bir tane adam bulamıyorum yanıma. Ama 25.000 tane adam 5 saat boyunca Falcao'yu beklemek için havalimanına gitti. Gerçekten helal olsun diyorum. Da benim şöyle bir içim yanmaya başladı ya. Yandım Fatma, yanıyorum. Yanıyorum. İçim yandı dedim. Şimdi bir yanma falan dünyanın gündeminde olan orman yangınları. Türkiye'de maalesef çok ciddi bir orman yangını sorunuyla karşı karşıyayız. Özellikle Ege bölgesinde, İzmir'de, Muğla'da birçok ormanlık alanın yandığını gördük. Ve bu orman yangınlarını gel gelelim kim üstlendi? PKK üstlendi. Ve PKK'nın kendisine Ateşin Çocuklarını ismini verdiği bir grubu üstlendi. Evet, Ateşin Çocukları diyorlar kendilerine. Onların ne çocuğu olduğunu konuşmaya gerek yok şu an. Çünkü ne olduğunu çok iyi biliyorum ben. Allah belalarını versin. Bunu geçelim ama şunu söyleyebiliriz. Orman yangınının, bir canlının ölmesinin, bir ağacın yok edilmesinin ideolojik bir gerekçesi olamaz. Siz bu ülkeye, bu millete düşman olabilirsiniz ama bu ülkenin ağacına, toprağına, suyuna düşmansanız siz gerçekten insan da değilsiniz. Dünyaya baktığımızda Amazon ormanlarında da ciddi bir problem olduğunu görüyoruz. Mesela Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro ne dedi? Amazon'daki yeraltı kaynakları işletmeye açılmalı dedi. Ve ne oldu? Amazon'da ciddi bir yangın sirkülasyona başladı. Son bir yılda 72.000'den fazla yangın çıktı. Şimdi insanın aklına ne geliyor? İhmal mi, imar mı var sorusu bence dünyanın kendisine sorması gereken sorulardan biri. Salih, hep kötü şeylerden bahsettik ya. Ana habere dönmeyelim. Abi iyi haber yok aslında, maalesef yok hükmünde. Türkiye'de ve dünyada, medyada iyi haber yok hükmünde kabul ediliyor. Ama madem sen dedin, ben böyle notunu almıştım. Miras Avcıları efsane yazdılar. Uluslararası Genç Derneği'nin öncülüğündeki proje hakikaten harika oldu. 19-28 Ağustos'ta 40 genç gönüllü İstanbul'dan otobüsle yola çıktı. Buradan bakarak söyleyeceğim, tam hafızamda değil. Safranbolu, Çorum, Nevşehir, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman, Konya, Nemrut Dağı, Bolu, Yozgat, Kayseri, Sivas, Gaziantep, Adana, Elazığ, Hatay, Ankara birçok yeri gezdiler ve gezdikleri yerlerde dünyanın miras olarak kabul ettiği, dünya mirası olarak kabul edilen bölgeleri gezdiler. Allah dostlarının, kanaat önderlerinin, Anadolu'muzu mayalayanların, yani sadece toprağın üstündekilerle değil, toprağın altındakilerle de ilgilenen bir tarafla onların kabirlerini, türbelerini ziyaret ettiler ve onları bu güzel projeden, bu güzel seferden dolayı tebrik ediyoruz. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.